Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha önce yaptığımız papatyalı krobomuzun altına yapmıştım. Böyle kilotlu eteğimiz vardı. Bunu tekrardan beraber çalışacağız. Bunu göstereceğim. Sadece şu arkasından bir düğme dikilecek. Bebeğimizin belini ona göre ayarlamaya çalışacağız. Evet, tığım her zamanki gibi 2 numara, ipimizde Alize Diva ve başlıyoruz önce A kısmından. Evet, şimdi öncelikle 30 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bunun üstüne 10 tane kafes yapacağız. Kafesimiz için ben 5-6 tane zincir çektim. 6 tane geriden zincirime batıp üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir ikinci 1 2 üçüncü zincirime battım. Bir iki üç, bir 2 üçüncü zincirime batıp 10 tane kafes yapıyoruz. Bu kilotlu eteğimiz 1-2 yaş için uygun oluyor. Belinden de gösterdiğim gibi sıkılaştırma veya bollaştırma yeri var. Bir düğmeyle istediğimiz yere takabiliyoruz. Onun için 1-2 yaş olacağını düşünüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. kafesimizde yaptık. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çekip 4 sıra hep 10 kafes yapıyoruz üstüne. Bu aralara, yani tepeye değil de aralara 4 sıra 10'ar kafes olacak.
6 zincir tekrar çekiyoruz. Böyle 10'ar kafesten 4 sıra örüyoruz. 4 sıra örünce tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi etekli kilodumuzun kilot kısmından başladık. 10 tane kafes yaptık. 10 kafesi 4 sıra örüyoruz. Sonra her kenardan 5 zincir çekip birer tane arttırıyoruz. Şimdi bu kenardan bir tane artırdık. 3 zincir çekip devam ediyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bu kenardan da bir tane kafes artıracağız. 10 kafesimiz 12 kafes olacak. Böyle aynı yere 2 tane batıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kafesimiz oldu. 4, 5 kenar zincirlerimizi 5 tane çekip her sıra, şimdi bir dahaki bu sıramızı 12 kafesimizi tekrar devam ettiriyoruz. Bu sıramız 12 kafes olacak. Evet. 4 sıramız 10 kafes, 5. 6. sıramız 12 kafes oldu. 7. 8. sıramızda 14 kafes olacak. Yani 7. sıramızda bir tane daha her iki kenardan birer kafes artıracağız. 8 sıra ördük. Şimdi şöyle açıklayayım. 10 tane kafesle başladık. 4 sıra 10 kafes ördük. 5. sıra birer kafes artırdık iki kenardan, 12 kafes oldu. 6. sıra hiç artırmadık, 12 kafes. 7. sıra iki kenardan artırdık, 14 kafes. 8. sıra hiç artırmadık, 14 kafes. Bundan sonraki 16 sıraya kadar her iki kenardan ikişer tane artıracağız. Hep artırmalı gideceğiz bundan sonraki sıralar. 16. sırada görüşelim hep beraber. Oraya kadar yapalım.
Artırmamız şöyle. İlk yere battığımızda trabzanımızı yaptık. Bir 3 zincir çektik. Tekrar aynı yere battık. Diğer kenardan da aynı şekilde bu sefer her sıra artırmış oluyoruz. 16 sıra her sıra artırdık. 30 tane kafes yapıp şimdi burası ön sıramızdı. Ön tarafımızdı yani. Kapatıyoruz. Kesiyoruz böyle. Kapatıyoruz. Şimdi arka tarafımıza geçiyoruz. Arka tarafımızda da zincirimizi birleştirip şu orta kısmı alayım. Buradaki ipimizi bağlıyoruz. Buraya da 10 tane yine kafes yapacağız. İki sıra 10 kafes yapıp ondan sonraki 16 sıra boyunca şuraya da belirtelim, şöyle şey takalım, bir tane belli olsun sıramız. Arka tarafımız bu olsun. İki sıra 10 tane kafes ördükten sonra her sıra artıracağız. Arka olduğu için artırarak gideceğiz. 16. sıraya sadece artırmadan yapıp bekleyeceğiz. Evet. Arka tarafın şimdi 2 sıra normalde 10 kafes ördük. Ondan sonraki sıralarımızda her iki kenardan birer kafes artırıyoruz. 16 sıra böyle artırarak gideceğiz. Sadece 16. sırada artırmadan öreceğiz. Şöyle yine tekrar göstereyim. Zincirimi çektim. Bu kenardan tekrar aynı yere batıp trabzanımı yapıyorum, artırmış oluyorum. Böylelikle 16 sıra arka tarafı da öreceğiz. Şu an 1 2 3 4 5. sıradayız. 16. sırayı artırmayacağız arkadaşlar. Evet, arka tarafı 16 sıra ördük. 16. sıra artırmadan ördük. 17. sırayı da artırmadan örüyorum. Şimdi birleştireceğiz. O 17. sırayı yaptıktan sonra 10 tane zincir atacağım. 17. sırayı yaptıktan sonra 10 tane zincir atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tel atıyoruz. Ön taraftan alıp normal trabzanımızı yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde 10 zincir atarak birleştiriyoruz.
Evet, böyle önle ve arkayı birleştirdim. Diğer tarafa da 10 zincir çekip birleştireceğiz. Sonra üstüne 6 sıra normal trabzan geçeceğiz. Diğer tarafa da geldim. 10 zincirimi çekiyorum. Normal bir şekilde batıyorum. Çünkü 17. sıraydı zaten. Şimdi 1, 2, 3, 4, zincirlerimizin üzerine 4 tane kafes yapacağız. Evet, yan kenarda uzattırdığımız 10 tane zincirimizin üstüne geldik. Şimdi buraya 4 tane kafesi sığdırmaya çalışıyoruz. Diğer tarafa da aynı bu şekilde yapacağız. Yukarı doğru çocuğunuzun beline kadar ne kadar boyu yetiyorsa o kadar o sıra kadar yapın. Ben 6 sıra daha öreceğim. Şu kısmı 8 de olabilir. Sonra zaten 4 sıra belimizin kafes kısmı var. Sonra etek kısmına geçeceğiz. Evet, diğer tarafa da 4 tane kafesi yapıyorum. Şimdi şurayı diğer tarafa birleştirirken tepesine batıyorum. Bir tane ortadan yaptığımız için kafeslerin şöyle zincir çekip diğer kafesin ortasına geçiriyorum. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu kısmı bu sefer 10 sıra ördüm. Çünkü bu yeşil 1 yaş içindi. Şimdi 2 yaş için yapmak istiyorum. Şöyle de söyleyebilirim. En sık sorulan sorular: kaç ilmek bu yaşımdaki çocuğuma başlamalıyım veya kaç zincir çekmeliyim? Şöyle göstereyim. Çocuğunuzun çamaşırını alın. Şöyle bir ölçün. Ona göre yapacaksınız. Çünkü ben bilemem şimdi çocuğunuz kilolu mu, zayıf mı diye. Böyle ölçtünüz mü boyunu, kaç zincir yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Şimdi ben kilo kısmını bitirdim. Bel kısmına başlayacağım. Burada biraz daraltma yapacağız kemerini. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci kare değil, ikinci karemize normal trabzan yaptım. 3 zincir çekip birinci direk değil, ikinci direğe atlayıp burayı daraltacağız. 3 zincir çekip ikinci deliğe bir trabzan, 3 zincir çekip ikinci direğe bir trabzan. İkinci araya, ikinci direğe. Bu sırayı böyle sıra sonuna kadar devam ettirelim. En son sıraya geldiğimde bir tanesini birleştirme yapmıyorum.
6 zincir çekerek, yani şurada kemer kısmını uzantısını yapıyorum. Buraya düğme dikeceğiz. Şöyle aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. 6 zincir çekip tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum. Şuradaki 3 zincir kala kafes yapacağım. Tekrar bir trabzan. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tekrar dönüyorum. Yine 3 zincir kala bir kafes daha yapıyorum. Uzantıyı 4 tane kafes yapıp tekrar üstten devam ettireceğiz. 6 zincir çektim. Evet, kemer kısmından dışından 4 tane kafes uzattırdım. Şimdi normal üstünü kafes öreceğim. 6 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç zincir. Şimdi buraya kemer kısmının ikinci sırasını komple böyle kafes tepeye batarak kafes yapıyoruz. Bu sırayı da böyle bitirelim. Daraltma ile beraber ikinci sıramızı da ördük. Şimdi 3 4 5 sıra 5 zincir çekiyorum. 5 değil 3 çekmem lazım. Buraya dolgu yapacağız. Her zincirin arasına 2 trabzan, bir tane tepeye. Zincir arasına 2 trabzan, bir tane tepeye. Böyle devam ettireceğiz. Üstüne de yine 2 sıra şöyle kafes yapacağız. Yalnız aralara 2 zincir çekeceğiz. Yani tepeye battığımız yerlere birer trabzan, 2 zincir, tepeye battığımız yere bir trabzan, 2 zincir, 2 sıra yapıp bu bel kısmını kapatacağız. Evet arkadaşlar, ben dolgulu yeri yaptım. Şimdi üstüne kafesleri yapıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyoruz. 1 2 delik atlayıp 3. deliğe bir trabzan yapıyoruz. Bir kare oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3.'ye batıp bir kare oluşturuyoruz. Bunun üstüne de bir tane daha aynı şekilde yapıp belimizin kemerini kapatıyoruz. Sonra etek kısmına geçeceğiz. Kot kısmımızı bitirdik. Şimdi etek kısmımıza geçiyoruz. Şuradaki ek yerinden başlıyorum. 2 kafesten sonraki yere 2 kafese bırakıp şu kısma biz şöyle katlayıp
İpliğimi geçiriyorum. Bağlayalım. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Buradaki kafeslere birine 3, birine 2 dolduracağız. İpimi de yürütüyorum şuradan. Şimdi yandakine geçiyorum. Üç trabzan yaptım. Bir yandakine geçtim. 2 trabzan yaptım. Hepsine 3 de yapabilirsiniz. Daha çok fırfırlı, büzgülü olur. Evet, bu sırayı böyle dolduracağız. Sonra buraya gelip birleştirip tekrar üstünden aynı şekilde devam ettireceğiz. Ben bu yeşili 15 sıra yapmışım. Siz istediğiniz kadar uzunlukta, istediğiniz kısalıkta uydurabilirsiniz. Böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, ben eteğimin ikinci sırasına geçtim. Şurayı ben iyice söyleyeyim. Şimdi bu ikinci kafesten başladık ya. Bu kafeste daraltma yapmıştık. Daraltma yaptığımız için arada şöyle yapınca alttaki trabzanların tepesi görünüyor. Yani böyle kare olunca bir 3 bir 2 bir 3 bir 2 diye doldurdum. Şöyle de yapınca hepsinde beşer tane var. Ben bu eflatunlu etekli klotlu eteğimi şimdi 20 sıra ördüm. Siz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bu çünkü yeşilden yeşil 1 yaşında, bu 2 yaş için biraz büyük oldu. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. Şöyle bitirdim. Sırayı tel attım. İkinci deliğe bir trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Aynı yere 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5. Şimdi bir delik atladım. İkinciye bir sık iğne, tekrar tel attım. Bir, ikinciye tekrar trabzan yapıyorum. 5 tane. Beş. İkinci deliğime batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane. Beş tane oldu. İkinci deliğe battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar tel atıp bir ikinci deliğe batıyorum. Trabzanlarımı 5 tane yapıyorum. Bu sırayı böyle yapıp kapatacağız.
Evet arkadaşlar, ben eteğimizin kenarındaki oyayı bitirdim. Aynı oyayı paçalarındaki kenara uyguladım. Burada da bir deliğe doluyoruz, bir deliği atlıyoruz, bir deliğe doluyoruz, bir deliği atlıyoruz. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şu arkasına bir tane düğme dikip bitiriyoruz. Papatyasını ayrı bir videoda göstereceğim. Papatyayı yaptıktan sonra bu dikimini gösteririm size. Eğer örneklerimizi beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.